Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine bir ekran değişim işlemimiz var. Fakat bu sefer sıvı temasından dolayı ekran değişim işlemi yapacağız. Herhangi bir kırıklığı yok ekranın. Müşterimizin talebi bu yönde olduğu için biz de talebini yerine getireceğiz. Arka kapağı sökmekle işe başlıyorum. Sökerken çok dikkatli olmam gerekiyor çünkü parmak izi filmi mevcut. Bilinçli değilseniz kesinlikle bu tür şeyleri ya çok iyi izleyin eğer kendi başınıza yapmak istiyorsanız ya da dinleyin. Arka kapağımızı ve parmak izi işlemimizi çıkarttık. Bataryayı söküyorum. Cihazımızın anakartı tek parça halinde. Bu yüzden tüm vidaları söküp o şekilde anakartı boşa çıkartacağım. Bildiğiniz gibi bazı cihazlarda üst board ve alt board oluyor. Yani ikiye ayrılıyor. Ama bu modelde tek parça halinde. Evet, anakartımızı çıkarttık. Batarya sökme işlemine geçeceğim. Geçmeden önce bataryanın daha rahat çıkabilmesi için solüsyon uygulayıp belli bir süre bekleyip ondan sonra sökme işlemini alıyorum bataryaları. Aksi takdirde bataryaya zarar verebiliriz. Allah korusun patlamaya kadar gidebilir. Çünkü bu modellerin bataryasının altında gerçekten çok güçlü bir yapıştırıcı mevcut. Öncelikle o yapıştırıcıyı yumuşatmamız gerekiyor sökebilmemiz için. Ben bile bu bataryayı sökmek için çok dikkatli ve özenli çalışıyorum. Evet, sapasağlam bir şekilde bataryamızı çıkarttık. Yan tuşu sökeceğim. Daha rahat çıkması için de sıcak hava veriyorum. Bu sayede yapışkanlar birbirinden daha rahat ayrılıyor ve rahat çıkmasını sağlıyor. Evet, onu da zararsız, ziyansız çıkarttık. Tüm parçaları toplamadan önce her zamanki gibi yeni gelen ekranımızı mutlaka test ediyorum. Çünkü bir daha uğraşmak istemiyorum.
Test etmek için ise anakart, batarya ve açma tuşu benim için yeterli. İlk görüntümüz geldi. Gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdiki yapacağım işlem ise eski ekrandaki tüm parçaları yeni ekran üzerine aktarmak olacak. Arkadaşlar, YouTube'da herhangi bir sorunuz olduğunda biz elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Sormaktan çekinmeyin. Biz zaten her şekilde cevap veriyoruz tüm sorulara. Tüm parçaları en ufak ayrıntısına kadar yeni ekrana aktaracağız. Titreşim motorunun da altı yapışkanlı olduğu için onu da yine sıcak hava yardımıyla söküyorum. Parçamızın yerinden oynamaması için çift taraflı bant yapıştırıyorum ki daha sağlam olsun diye. Hem de yerinden kaymasın.
Aktarma işlemimiz bitti. Vidaları sıkma işlemine geçiyorum. Gayet başarılı bir toparlama işlemi oldu. Son parçaları takıp son testini yapıp o şekilde videomuzu bitireceğiz. Eğer videolarımızı beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yine yan tuşumuzun yerinden kaymaması için yine çift taraflı bant yapıştırıyorum. Bu sayede daha sağlam oluyor. Cihazımızı toparlama işlemini bitirdik. Son testi kaldı. Onu da hep birlikte yapıp videomuzu bitirelim. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Gayet başarılı bir toparlama işlemi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.